Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağım Ludwigsburg. Ludwigsburg genellikle saraylarıyla tanınıyor. Burada kurulan bir saray var ve ardından da burası kalkınıyor. İlerleyen süreçte krallık alacak. Tabi oraya gittiğimde anlatacağım. Şimdilik size ufak bir şehir turu yaptırmak istiyorum. Kont Ludwig burayı kuruyor, onun adını veriyor. Ludwigsburg şehir demek. Ludwigsburg, Ludwig'in şehri. Bakın bu Alman yazar Schiller. Onun heykelini koymuşlar buraya. Bakın burada bir sinema var. Bakalım vizyonda neler varmış. Lilo ve Stitch, Karate Kid efsanesi ve Minecraft filmi varmış. Bugün burada bu oynanıyormuş. Bu şekilde afiş olarak gösterdikleri de var. Ancak kapılar hala bu eski filmlerde karşımıza çıkan yazılarla burada vizyona giren hangi film varsa onu bu şekilde göstermeye devam ediyorlar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada Bauer B14 film makinesi var ve bu çalışan bir cihaz. Burada sinemanın önünde bu cihazlar sergileniyor. Vizyondaki filmlerde gördüğünüz gibi hala böyle harfler yapıştırılarak yapılıyor. Burada yine alt tarafta mağazaları görüyorsunuz ve buraya geldiğinizde çok fazla dönerci ya da Türk restoranı görebiliyorsunuz. Mesela Aloğlu kafe ve baklava şeklinde burada bir buram buram Türk esintisini görmeniz mümkün. Çoğunlukla bu binaları görmeniz mümkün. Bu tarz binalar çok fazla. Orta çağdan fırlamış gibi bir görüntü sizi karşılıyor ve bu bence çok hoş bir şey. Burası saraylarıyla tanınan bir yer. Saray içi entrikaları, dönemin günümüze kadar ulaşan hikayelerinden bahsedeceğim. Şu an böyle bir meydandayım. Tam meydanda Eduard Morike adında bir kişi var. Böyle ünlü isimlerinin, buranın yetiştirdiği ünlü isimlerinin heykellerini, anıtını yapmışlar. Burada da romantik ürünler satan bir dükkana denk geldim. Romantik aslında nostaljik daha çok. Nostaljik ürün satıyorlar. Bu şekil bir dükkan da burada var. Ve geniş bir meydandayım. Biraz İtalyanvari bir meydan. Alt tarafta dükkanlar, lokantalar. İnsanlar burada yemeklerini yiyorlar. Burada bir kilise görüyoruz. Tam karşısında da başka bir kilise var. Ve buranın kurucusu Kral Eberhard Ludwig heykeli de burada sergileniyor.
Dostlar, saraya geldim. İşte karşıda görmüş olduğunuz bu yer sarayın girişi. Buradan baktığımızda harika bir görüntü bizi karşılıyor. Bei ihm geht es aber schon von hier. Bei ihm fängt es hier an und geht hier. Hemen girişte So ist Ben auch. zırhlı şövalyeleri görebiliyorsunuz. Sarayımızın girişi bu şekilde. İsterseniz daha fazla sözü uzatmadan buyurun geçelim, bir de içeriği görelim. Saraya giriş için ödemeniz gereken ücret 14 euro. İçeri girdikten sonra bu manzarayı göreceğiz. Şimdi biletimizi alalım ve içeriye girelim. Dostlar, içerideyim. İşte arkamda görmüş olduğunuz yer Versailles Sarayı'na benzetilen Kont Ludwig'in yaptırdığı saray. Peki bu saray ve saray entrikaları neler? İsterseniz gelin şimdi biraz da onlara bakalım. Lord Ludwig bu sarayı av köşkü olarak inşa ettiriyor. İlerleyen süreçte buraya bazı eklemeler yapılıyor ve eklemeler 490 odaya kadar ulaşınca bizim lordumuza da Fransızlar kral unvanı veriyor. O bu unvanı aldıktan sonra sarayını tüm Avrupa'ya duyurmak, tanıtmak istiyor. Bunun için her yerden elçiler getirtir. Hatta Osmanlı'dan bile buraya elçiler gelir. Sarayın özelliği dönemin barok mimari etkiyi bünyesinde barındırması. Özellikle de bahçesiyle ön plana çıkan bu saray daha sonrasında bir kadın ile de anılmaya başlayacak. Wilhelmine adında bir kadın işte Kont'un gönlünü çalacak. Bizim Ludwig'in gönlünü çalacak. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Kadın evli. Ludwig ile arasında geçecek olan aşk yasaklıdır. Peki bizim kontumuz ne yapıyor? Bizim kontumuz bu kadını yasal metresi ilan ediyor. Bu gördüğünüz yol felsefe yolu olarak geçiyor. Daha öncesinde Heidelberg'de de yine şairleri ve yazarları etkileyen yol olarak geçmişti. Filozofluk yolu, felsefe yolu, filozoflar yolu. Burada da yine aynı şekilde filozoflar yolu ya da felsefe yolu şeklinde karşımıza çıkıyor. Aslında burası sarayın yürüyüş yolu. Sarayın hemen yan tarafında bulunan insanların rahatladığı, geçerken kuş seslerini dinlediği, ferahladığı bir yer. Saraydaki hayvan çeşitliliği kadar güzel ki. Bakın burada leylekler kendine ev yapmış. Saray bahçesinde yürürken böyle farklı hayvan floralarına da denk gelebiliyorsunuz. Hazır burada muhabbet kuşlarını görmüşken sarayla alakalı bir muhabbet daha var. Onu da aktarayım istiyorum. Anlatacağım olay bir muhabbet kuşuyla değil, papağanla alakalı bir durum. Sarayda bir papağanın olduğu ve bu papağanın da Kont'un, daha sonraki kralımızın tabi, Wilhelmine ile ve kendi eşiyle kavga ederken onları dinledi ve her şeyi kayda aldığı söyleniyor. Bir gün herkesin toplu olduğu durumda bu papağan o bir kraliçe değil, çaylak diye ağzından bir ifade kaçırıyor. Daha sonra bunun bu papağanın kraliçeye hakaret ettiği düşünülüyor ve papağan her ne hikmetse önce hastalanıyor, daha sonrasında öldüğü duyuruluyor. Papağan da olsan, dünyanın en değerli varlığı da olsan, dilini tutmadığın zaman bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyorsun.
Bakın burada bu yeri görünce hani demiştim ya sarayın ilk kurulması bir av köşküyle başladı. Av köşküne benziyor. Hazır yeri gelmişken size şu hikayeyi de anlatayım sarayla alakalı. Bizim kralımız Ludwig kendisine yasal medres tayin etmişti ya hani. İşte onun bir yerden sonra sürgüne gönderilmesi gerekiyordu. O sürgüne gönderilirken onun bir hizmetkarı sürgüne gitmeyi kabul etmedi onunla birlikte. Ve zindanlarda ölü bulundu. Zindanlarda ölü bulunduğunda üzerine giydiği kıyafet maviydi. Bazı zamanlar sarayın pencerelerinden bazı günlerde mavi bir hayaletin dolaştığı, mavi elbiseli bir hayaletin dolaştığı söyleniyor, anlatılıyor. Kimi zaman saray çalışanları onu gördüğünü, mavi bir ışık huzmesiyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Peki bu neden oluyor? Bunu da şuraya bağlıyorlar. Diyorlar ki o sürgüne gitmeyi reddetti. Yani ihanet etti. İhanet ettiği için de ruhu dünyayı yani bu sarayı bırakamıyor, rahata eremiyor şeklinde bir açıklama getiriyorlar bu duruma. Tur rehberlerinin bir hikayesi gibi görünen bir hikaye. Tabii ben takdiri size bırakıyorum. Böyle bir şeyin olup olmayacağını elbette ki izleyicime bırakıyorum. Bakın burada insanlar kendi sandalyelerini getirip oturmuşlar. Yine burada bir sergi var. Doğa sergisi. Bunlar kum ile yapılmış. Kum sergisi. Çok güzel bir sanat yapmış aslında. Sarayın diğer yüzünü görebiliyorsunuz. Şu an yağmur başladı. Almanya'da tipik bir durum. Ve geldik sarayın avlusuna. Ludwig heykellere çok düşkün bir kişi ve buraya çeşitli heykeller inşa ettirtiyor ve o heykeller de buralarda sergileniyordu. Bakın yine teras bölümlerinde heykeller görünüyor. Burada çeşitli heykeller var. Bazı heykeller mitolojik, mesela Apollo, Mars, Venüs, bu tarz heykeller sıkça görülüyor. Herzog Eberhard Ludwig'in yani burayı kuran Lord'un bir monogramı. Mesela burada Apollo ve Daphne hikayesi, hemen üstte ekliyorum, bunun hikayesini anlatmıştım. Hatay'da geçiyor aslında, hatta Apollo ve Daphne hikayesi bizim memleketimizden, bizim ülkemizden bir hikaye ve onun heykeli de işte burada. Görüldüğü üzere burada mitolojik hikayeler anlatan heykeller söz konusu. Her güzel şeyde olduğu gibi bu gezimizin de sonuna geldik. Umarım buranın hikayelerini sizinlerin de evine taşımışımdır. Bu ve buna benzer içeriklerin devamı için kanalımı beğenmeyi, beni takip etmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.